inanılmaz tıkır tıkır çalışan ve çok büyük bir prodüksiyondan bahsediyoruz. Bu çok alışık olduğum bir şey değil benim. Hayalleri kadar büyük film kurma becerisi olan bir insan. Oralarda oyun oynamak geri geliyor bence o kostümlerle ve o dünyayla beraber. Çok iyi bir oyuncu. Sinir bozucu anlamda iyi bir oyuncu bence. Böyle şey oluyorum yani ama sizin kocanız hani korsan DVD'ci olsa. Filmin konusuna neden olan şey sevgi aslında. Ya da bir aile olmaya yeniden çalışma hissi. Bir daha eşi benzeri olmayacak iki insandan bahsediyoruz. İki ayrı zekadan, iki ayrı yaşama biçiminden bahsediyoruz dünyayı. Bak helikopteri şahane. İyi ki doğdun. Yavrum. Ne haber Arzu? Gel Zafer buyur. Remzi Hanımlar var, Cihan'ın arkadaşları var, anneleri. Ne olacak yani? Ay orada da Erdal Tosun aradı beni bir gün. Biz Üsküdar'a giderken diye bir dizi çektik Erdal abiyle çekiyorduk. Ve ben telefonlarımı açmam. Erdal abi de bunu bilir. Yani açmam dediğim böyle bir starlıktan dolayı değil yani. İlk cep telefonu çıktı. Ben bu kadar ulaşılabiliyor olmaktan hoşlanmadım. Kendi serseriliğimle alakası var. Erdal abi de böyle şeyleri onore edecek kadar saygı duyan biridir. Herkesin tuhaf davranışlarına, tuhaflık seven biridir yani. Dolayısıyla bana telefon açtı ve ben efendim Erdal abi dedim. Dedi ki telefonunu şeye verdim, Cem Yılmaz'ın ekibine verdim. Seni arayacaklar, o telefonu aç. Bu beni yakın tanıyan herkesin güleceği bir cümle. Annemden başlayarak. Ve ben de tamam dedim. Sonra sağ olsun mesaj atmışlar böyle böyle diye. Aslında biraz işte telefonumu Erdal abiden aldılar. Öyle bir süreçti. Biraz Üsküdar'a giderkenden de herhalde bir tanışıklık olan bir süreçti. Sonra ben ofise gittim. Ve böyle bir arkadaşlığımız ve işbirliğimiz de başlamış oldu. Böylece iş ortaklığımız da başlamış oldu. Hayırlı olsun. Zafer fotoğraf çektiriyorum. Bu delikanlı kim? Ben Arzu Hanım'ın eşiyim efendim. Hayırlı olsun diye böyle bir baklava. Çok zarifsin canım. Yalnız söyleyeyim, eşiniz muhteşem bir oyuncu. Hocam, müsaade ederseniz ben erken çıkabilir miyim? Genel prova var. Evet, şimdi mesela diğer filmlerime göre tabii çok bu anlam prodüksiyonel olarak çalışma gerektiren bir işti. Diğerlerinde öyle bir prodüksiyon olarak çalışmam gerekmedi. İşte birinde otelde çalıştım, gittim kendim buldum, çalıştım. Ötekinde gittim fabrikada çalıştım falan. Burada zaten çalışan bir fabrika var ve sen onun böyle işçilerinden bir tanesisin. Git orada kostüm provası yap, oradan gel falan. Yani böyle inanılmaz tıkır tıkır çalışan ve çok büyük bir prodüksiyondan bahsediyoruz. Bu çok alışık olduğum bir şey değil benim. Benim alışık olduğum şey 9 kişi, 10 kişi bir araya geliyoruz. Kabloları da beraber tutuyoruz, sandalyeleri de beraber götürüyoruz, yönetmen masasını da beraber taşıyoruz. Öyle bir film seti. Ama Cem'le tabii her şey değişiyor o anlamda. Çünkü çok büyük bir iş çekiyor. Genelde hayalleri kadar büyük film kurma becerisi olan bir insan. Bunu düşünebilecek kadar hem imkanı olan hem de kafası olan bir insan tabii ki. Ve hayalleri büyük bir insan. Ve dediğim gibi bunu yapma imkanı da buluyor. Dolayısıyla bizler de oyuncular olarak bu imkandan faydalanıyoruz. Hayat boyu bu kadar büyük bir şeyde çalışamam herhalde dediğim bir sete sen dahil olabiliyorsun. Bu kadar detaylı çalışılan, sanatın, kostümün bu kadar rahat hareket edebildiği, yaratıcı hareket edebildiği bir sete. Cem'le dahil oldum. O anlamda da herkesin şaşırdığı bir şeydi benim Cem Yılmaz filminde oynamam. Niyeyse gene kafadaki etiketlerden dolayı. Ama yani ilk anından son anına hala daha çok arkadaş ve çok aynı zamanda ciddi çalıştığım bir insan kendisi. Hiçbir şeyden zevk almıyorum artık. Beni hayata döndürecek hiçbir şey yok, anlıyor musun? Adım Zeynep. Tıbbiyede okuyorum. Haddini bil, ortalarda gezinme. Bu sizin mesleğiniz mi? Neden susuyorsunuz? Acımayın bana, acımayın, acımayın! Göreceksin Murat. Muhteşem bir film. O filmi merakla beklemiyor musunuz? Yani keyifli dediğim gibi çok insan böyle bir şans yakalayamaz diye düşünürken yakalanan bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dönem
ve her zaman o anlamda kostüm olarak ya da mekanlar olarak içinde bulunduğunuz dünya olarak insanı etkiler gerçekten. O anlamda bir dönem işi yapıyor olmak çok keyiflidir tabii ki. Bir şaşası ve şeyi de vardır, tavrı vardır. Mesela o tavırda yaşamak da çok eğlenceli. 2000'lerin gündeliğinden çıkıp da başka bir dünyanın düşünme biçimine, hitap biçimine girmek çok eğlenceli o anlamda. Çok zenginleştirici hissediyor insan. Çok daha oyunsu tabii ki bir taraftan da adamız oyuncu. Oyun oynamayı unutuyoruz ama mesleği yaparken. Oralarda oyun oynamak geri geliyor bence o kostümlerle ve o dünyayla beraber. Yani Cem'in en büyük şeyi gerçekten Cem Yılmaz'la çalışmanın en güzel kısmı hakikaten bir hayal hissi hep var etrafında. Bu böyle bir şey, şu andaki gündeliğin katı gerçekliğini yeniden gerçekleştirmeye çalışmak, o anları yakalamak gibi değil de bir hayalin içinde olmak Cem Yılmaz işlerinde var. O anlamda psikolojisi başka filmin ama asla daha kolay demem. Çünkü o da çok mükemmeliyetçi bir insan. Ne istediğini o da çok iyi bilen bir insan. Hatta mesela sert olmamasına rağmen bunu hepsi kadar direten bir insandır. Ama bunu çok tatlı yapar, anlamazsın. Ama gene de onun ağırlığını hissedersin yani. Kolay değildir bence Cem Yılmaz'la çalışmakta. Ama eğlencelidir. Yani spor yapıyordum zaten. Oradan şey yaptım. Ama bir koreograf geldi o sahneler için. Onunla beraber kısacık çalıştık. Çok uzun çalışmadık açıkçası. Yani bir süper kahramanı çok az çalışarak oynadım. Bu da bir itiraf olsun. Ne yapayım? Hay Allah, yakaladın beni. Çalışmadığım yerden sordun gerçekten. O güne ait bir koreograf vardı. Bir iki vuruş ve böyle işte basit koreografiler vardı aslında ama ben zaten dans vesaire onlarla da ilgilenen bir insanım. Daha önce de yaptığım bir şey. Yani dansçılarla performanslar falan da yaptım. O anlamda tabii yakınım hareket etme becerisine. Kavga, sahne dövüşü dersi de almışlığım var. Bunları da söyleyeyim. CV'me yazayım. Ata binebilirim falan. Kestik. Muhteşem. Az kalsın ağlayacaktım. Arzu, çok iyiydi. Ben nasıldım hocam? Tutuk. Zafer Bey'e baklavası için çok teşekkür ediyoruz. Çok saygılı bir yönetmen. Her yaşa karşı çok büyük bir saygısı olan bir yönetmen. Bunu göstermekten de çekinmeyen, bunu da sonsuz bir şekilde gösteren bir yönetmen. Neredeyse bence örnek teşkil etmek isteyecek kadar saygı duymak böyle olur ve böyle olmalıdır diyen bir insan Cem Yılmaz. Onun dışında dediğim gibi çok mükemmeliyetçi. Her şeyi daha iyi yani böyle her şeyi çok iyi oynayan biri. Çok iyi bir oyuncu. Ve her seferinde de bana iyi oyuncu demiyorsunuz diye şey yapar ama ben ona her seferinde dediğim gibi gene bir kere daha demek istiyorum ki çok iyi bir oyuncu. Sinir bozucu anlamda iyi bir oyuncu bence. Yönetmen olarak da dediğim gibi mükemmeliyetçi ya ve çok iyi biliyor ne istediğini. Çok ağır çalışılan bir set. Bir de dediğiniz o kostüm vesaire hani hepimize o mutlu ettiğini iddia ettiğimiz şey aslında gerçekten hele ki Cem'in yaşadıkları her seferinde bir peruk, bambaşka karakterler kendi çok yoruluyor. Bir setten çıktığında bir şey süreci oluyor yani her seferinde yeniden fiziksel olarak da toparlanması gerekecek kadar çok çalışan bir yönetmen. Onun için işte Cem Yılmaz da her şey çok rahattır ve çok eğlenilir gibi bir imajda olduğu için orada verdiği emeğin de tabii ki de görülmesini ister haklı olarak. Bence onunla ilgili bir uyarı o. Eğlenerek olmuyor hiç. Yani o filmler, o meblağda bir bütçe idare etmek, öyle bir hayal çıkarmak eğlenmekle olacak iş değil. Seyircinin de ne isteyeceğini çok iyi biliyor. Tabii orası mesela benim için enteresan bir yer. Ben o kadar seyirciyi hesap ederek iş yapma konusunda öyle bir kafam yok ya da olmadı. Hani o sıradaki o şeyin daha mükemmel olmasıyla ilgilenen biriyim ama o tabii ki çok milyonlara ulaşan bir insan olduğu için onda o zeka da çok gelişmiş durumda. Çok zeki ve becerikli birinden bahsediyoruz tabii. Çok eğleniyor ama. Ben o kadar eğlenceli bir insan değilim. Bak ne güzel medeni geliyorsun, oğlunu görüyorsun. İnan ki bu yaşlar
Oğlunun sana en çok ihtiyacı olduğu yaşlar. Bak bu benim gözümde hala çocuk. Anı olarak hatırlamıyorum ama his olarak yani şey olarak o filmden bana kalmış hediyeler olarak Ayşen Gurday'la çalışmak ve onunla sohbet etmiş olmak, o zekayla karşılaşmış olmak çok büyük bir hediye bana. Özkan abiyle çalışmış olmak çok büyük bir hediye bana. 2 tane bir daha eşi benzeri olmayacak 2 insandan bahsediyoruz. 2 ayrı zekadan, 2 ayrı yaşama biçiminden bahsediyoruz dünyayı. O anlamda yani hem hediye hem ders gibi 2 muhteşem insan. Onlardan bahsedebilirim pek yakında dendiğinde. Zaten hikayede Erdal abiyle başladım. O da öyle biri. O anlamda bana çok büyük hediyeler bırakan, Cem'i de bırakan bir iş. Kardeşim adam haftada 80 kağıt kesiyor. Hiç. Reklamı bilmem nesi cabası. Biz onunla fotoğraf bile çektiremeyiz. Ya kıza rolü teklif et, ikna et dedim. Yaptığın işe bak ya. Ne yapayım şekerim? Gayet güzel anlattım hikayeyi. Kiminle oynayacağım hocam deyince ben de Şevki kırılmasın diye yıldız bir isim söyleyiverdim. Aile hissi herhalde ya. Çok sevgiyle yapılıyor orada. Yani filmin konusuna neden olan şey sevgi aslında. Ya da bir aile olmaya yeniden çalışma hissi. Ve gene bir eskilere saygı, Yeşilçam'a saygı hissi var. Bunlar böyle bizim hayatta ihtiyacımız olan şeyler. Saygı ve sevgiyi görmek yeniden. O anlamda bütün esprileri de bunun üzerine kuruludur. Yani bir araya gelme ihtimali olmayan insanların birbirini sevme ve birbiriyle beraber bir iş üretme hissini bence ihtiyaç duyuyoruz ara ara. Orada da benim yani pek yakında da bütün bu Cem Yılmaz severlere en çok şey yaptığım şey Arzu'ya gıcık oluyoruz diye başladıkları bir an var. Böyle şey oluyorum yani ama sizin kocanız hani korsan DVD'ci olsa ve arabası kurşunlanıyor olsa siz hiç kızmaz mısınız? Gene sever misiniz yani o adama? Yani Zafer diye gider misiniz gerçekten? Orada bir cevap alamıyorum ama yani ay ne var yani şu adama bu kadar kötü davranıyorsun gibi şeyler söylediklerinde biraz bozuluyorum, kızmıyorum. Anlıyorum onları. Çok şeytan tüyü olan birini izliyorlar tabii karşı tarafta ama biraz bozuluyorum.